Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Hatmi ya da Latince adıyla Althea officinalis, epegümecigiller yani Malvaceae ailesinin üyesi olan, kendi cinsi içinde en yaygın tanınan, tıbbi ve ekonomik açıdan da değerli, çok yıllık 31 bitki türüdür. Bitkinin adı olan Althea, antik Yunan dilinde şifa vermek ve iyileştirmek anlamlarına gelir. Soyadı olan officinalis ise eczacılıkta kullanılan tüm bitkilere verilen bir soyadıdır. İngilizce'de ona marshmallow yani bataklık ebegümeci adı verilmiştir. Türkçe'de kullanılan adı olan hatmi ise Arapça kökenlidir. Bildiğiniz üzere marshmallow aynı zamanda yumuşak ve pofuduk bir şekerlemenin de adıdır. Bunun nedeni bir zamanlar bu şekerlemenin ham maddesi olarak hatmi kökünün öz suyunun kullanılmasıdır. Hatmi kökeni olan Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da doğal halde yetişir. Dünyanın diğer kıtalarında görülmesinin nedeni ise kültüre alındığı yerlerde tohumların doğaya yayılarak doğal yayılım göstermesidir. Onu özellikle tuzlu bataklıklar, dere kenarları, nemli çayırlıklar gibi sulak alanların kenarlarında rastlayabilirsiniz. Nemli ve zengin toprakları seven hatmi, bol güneş altında ve ılıman iklimlerde en iyi şekilde gelişir. Hatmi aynı zamanda soğuklara da dayanıklıdır. Hatmi genellikle bahçe peyzajında pastel tondaki çiçeklerinin rustik etkisi nedeniyle ve sulak alan kıyı bahçeleri de sınır bitkisi olarak kullanılır. Hatmi'nin ilk keşfedildiği yer kimi kaynaklara göre Mısır, kimi kaynaklara göre ise Girit'tir. Antik çağın bilim insanları Dioscorides ve Plinius onu tıbbi bitki olarak sınıflandırmıştır. Hatmi kazık kök oluşturan, dik, tüylü ve bazen 2 metreye ulaşabilen bir gövdeye sahip birkaç yıllık bir bitkidir. Bitkinin 3 ya da 5 loblu ve kenarları dişli, yumuşak yaprakları da gövdesi gibi tüylüdür. Belirgin bir kokusu olmayan çiçekleri Japon gülü yani hibiskus türlerinkine benzer fakat daha küçüktür. Hatmi çiçeklerini yaz ortasından erken sonbahar dönemine kadar sergiler. Bitkinin disk benzeri meyveleri sonbaharda olgunlaşır ve çok sayıda tohum içerir. Bitki kökleri için yetiştirildiğinde genellikle 2. yıldan itibaren hasat edilir. Popüler bahçe bitkilerinden biri olan hatmi çiçekleri göze oldukça narin ve hoş görünür. Benim de çok sevdiğim çiçeklerden olan hatmi, köy evi bahçelerine en çok yakışan bitkilerdendir. Uzun kazık kök oluşturduğu için balkonda ve saksıda yetiştirmek için uygun değildir. Hatta size bunu denemiş biri olarak söylüyorum. Arı ve kelebeklerin de özel ilgi gösterdiği hatmi, ebegümecigillere özgü çiçek yapısı nedeniyle tozlaştırıcı böcekleri cezbeden bir bitkidir. Bazı kelebek türleri özellikle larvalarını hatmi üzerine bırakır ve bitkinin yaprakları bu larvaların besinini oluşturur. Hatmi sulak alanların kenarlarında toprağı sabitleyerek çeşitli canlı türlerinin yaşam alanı oluşturur. Hatmi zehirli bir bitki olmadığı gibi oldukça da şifalı bir bitkidir. Alerjisi olan ve düzenli ilaç kullanan bitki dostları yine de ona temkinli yaklaşmalılar. Bitki tarih boyunca ilaç için kullanıldığı kadar gıda olarak da tüketilmiştir. Kökleri, taze yaprakları ve çiçek tomurcukları yenebilir. Bitkinin yaprakları sebze yemeklerine ve çorbalara eklenebilir. Bitkinin çiçek tomurcukları da turşu yapımında kullanılır. Kökü genellikle püre yapımında veya videonun başında da belirttiğim üzere marshmallow tatlısı yapmak için kullanılabilir. Antik çağda Mısırlı rahiplerin bulduğu şekerleme tarifi günümüzde sadece jelatin, nişasta ve bitkisel pektin ile hazırlanır. Dilerseniz geleneksel tarife de kısaca bir göz atalım. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan marshmallow tarifine göre öncelikle hatmi kökü kazınarak lif ayrılır. Bu lifler uzun süre kaynatılarak yapışkan ve hafif tatlı bir öz elde edilir. Bu yumurta akı ve şekerle çırpılarak köpürtülür. Bu köpük sertleştiğinde istenen biçimde kesilerek tüketime hazır hale getirilir. Bu geleneksel yöntem bugün kullanılmıyor çünkü içinde yumurta akı olmayan güncel ürünler gıda güvenliği açısından daha sağlıklı ve daha uzun raf ömrüne sahip oluyorlar. Hatmi çiçeği uzun yıllar boyunca geleneksel tedavilerde öksürük, boğaz tahrişi, gastrit ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında yumuşak dokuyu rahatlatmak ve ayrıca cilt hastalıklarında da cildi yatıştırmak için kullanılmıştır. Hatta hatmi çiçeğinin bu iyileştirici etkileri bağımsız laboratuvar araştırmalarıyla bilimsel olarak da onaylanmıştır. Hatmi çiçeği kökünden elde edilen öz, kozmetik krem, pomat ve losyonlara da eklenir ve cilt sağlığı koruyucu özellikler gösterir. Hatmi çiçeği yaygın olarak tohumla çoğaltılır. Tohumlarının kolay çimlenebilmesi için soğuk stratifikasyon işlemine tabi tutulması, yani bir süre soğuk ortamda muhafaza edilmesi gerekir. Bu tohumlar ilkbahar ya da sonbahar mevsimlerinde ekilerek üretim yapılabilir. Eğer kök ayırma ile üretilecekse bitkinin kök çeliği alınması için 2 yaşını geçmesi beklenmesi tavsiye edilir. Hatmi çiçeği organik maddece zengin topraklarda iyi gelişim gösterir. Nemli ama drenajı iyi bahçe toprağı hatmi yetiştirmek için ideal bir ortamdır.
Hatmi soğuklara dayanıklı olsa da kuraklığı sevmez. Hastalıklara genellikle dayanıklıdır fakat bazen pas ve mantar hastalıkları görülebilir. Bunu önlemek için de bir arada fazla sık dikilmemesi ve köklerinin sürekli su içinde bırakılmaması gerekir. Çiçeklerin dilinde eşi benzeri olmayan tatlılık anlamı taşıyan hatmi, antik çağlardan günümüze dek yaygın kullanılan ve sevilen bir bitkidir. Antik çağlarda özellikle yanık ve yara tedavilerinde kullanılan hatminin bu özelliğini örneğin Sofokles'in Antigon adlı eserinde de rastlanır. Antigon oyununda Kral Kreon, devlete ihanet ettiği için Polinikes'in cenazesinin gömülmesini yasaklar. Fakat Antigon bu yasağa karşı gelip onu gizlice gömer. Kral bunu duyunca öfkelenir ve cesedi korumakla görevli nöbetçileri suçlar. Nöbetçiler kralın ölümcül gazabından korkarak kendi masumiyetlerini kanıtlamak için "Eğer suçluysak ellerimize kızgın demir alalım ki tanrılar bizi yaksın. Ama suçsuzsak yanmadan kurtulalım" derler. Bu Orta Çağ'da da masumiyeti kanıtlamak için kullanılan oldukça uç, hatta Türk, Germen ve Hint kültürlerinde de yaygın bir yöntemdi. Ortak inanışa göre ateş, su ve rüzgar gibi doğa güçleri aynı zamanda Tanrı'nın cezalandırma aracıdır. Kızgın demir tutma yöntemine de ateşle sınanma adı verilmiştir. Benzer şekilde insanlar suçsuz olduklarını kanıtlamak için kızgın demir tutar, kaynar sulara ellerini sokar ya da çıplak ayaklarla ateşten geçerlerdi. Eğer yanmazlarsa Tanrı onu korudu denirdi. Fakat yandıysa demek ki suçluymuş sonucuna varılırdı. İşte bu yanıtları engellemek de hatmi köklerinden elde edilen özel bir macunla mümkün olur. İppireotu türünün yapışkan tohumları ve bir tavuk yumurtasının beyazı hatmi çiçeğinin özüyle karıştırılınca yanmayı engelleyen bir macun elde ediliyor. Bu sebeple hatminin suçluları cezalandırılmaktan koruyan bir bitki olduğunu söyleyebiliriz. Bir Alman halk inanışına göre hatmi çiçeğinin yapraklarından yapılan bir merhem de büyücülükten etkilenen herhangi birinin vücuduna sürüldüğünde büyüyü tesirsiz hale getiriyordu. Hatmi astrolojide tatlı ve yatıştırıcı etkileri nedeniyle Ay ve Venüs gezegeniyle ilişkilendirilir. Ayrıca Boğa ve Terazi burçlarının bitkilerinden biri olarak kabul edilir. Orta Çağ, Akdeniz ve Avrupa geleneksel tıbbında hatmi yara tedavilerinin haricinde saç dökülmesi, sindirim ve solunum yolları hastalıklarının tedavisine de kullanılmıştır. Rüyada hatmi çiçeği görmek, rahata kavuşmak ve birinden şefkat görmek şeklinde yorumlanır.